Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zaman sonra İstanbul'daki odamdan, evimden sesleniyorum. Ve arkamda da meşhur magnetlerim yer alıyor. Tahminimce yaklaşık 150-200 kadar magnete ulaştı. Birçok yerden de almadım aslında ama aldıklarımla beraber arkadaşlarımdan bana hediyeler olmuş oldu. Dolayısıyla böyle bir koleksiyon yapmış oldum. Son kaç yıldır? 10 yıldır ama özellikle son 5 yıldır bunun üzerine daha fazla ağırlık verdim. Eğer sizler de bir yerlere gittiyseniz ve oradan Nihat acaba ne alabilirim diye düşünüyorsanız bir magnet beni oldukça mutlu edecek ve koleksiyonumu da zenginleştirecektir. Deyip hemen bu videomda aslında evimden, odamdan 3 ayın ardından sizlerle doğal bir paylaşım yapmak istiyorum. Bu paylaşım da aslında şuradan geldi. Bugün sabah Instagram'da gezinirken paylaşım gördüm. Paylaşımda aslında yurt dışına giden kişilerin göçmen olarak görüldüklerini ama o kişilerin aslında arka tarafta, arkalarında, gerilerinde arkadaşlarını, alışkanlıklarını, mevcut yaşadıkları ortamı, işleri, iş arkadaşlarını, sevdiklerini, ailesini birçok şeyi geride bırakıp yeni bir ülkeye, tanımadığı bir ortama, tanımadığı bir dile, tanımadığı bir kültüre, tanımadığı bir eve, birçok şeye aslında uyum sağlamak için cesaret eden kişiler olduklarını söylüyordu. Bu çok doğru. Buradan hareketle de tabii ki hani farklı bir ülkede yaşadığımız zaman sorular çok fazla alıyoruz. O ülkeye dair, kültüre dair, Türkiye ile kıyaslamalarına dair. Dolayısıyla bu videomda da sizlerle mevcut şimdiye kadarki Avrupa'da çalışan, son 3,5 yıldır Avrupa'da çalışan, Avrupalı birçok ülkeyle hatta dünyanın Afrika'dan, Asya'dan, Amerika kıtasından birçok ülkedeki kuruluşlarla çok yakın temasla çalışan birisi olarak, Avrupalı iş arkadaşlarıyla çalışan birisi olarak, bir yıl Fransa'da, akabinde de şu anda Macaristan'da 3 ay oldu yaşayan, daha öncesinde 8 ay Amerika'da yaşamış bir kişi olarak, 32 ülkeyi gezmiş turist olarak gözlemlerde bulunmuş, farklı ülkelerde uzun süreli yaşamış bir Nihat olarak tüm deneyimlerimi, gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Umarım genel olarak sorulan, merak eden sorulara yanıt vermiş olabilirim. Ama şunun altını çizmek istiyorum ki bu bütün aktardıklarım tamamen Nihat Yücel'in gördükleri, deneyimledikleri, okudukları, konuştukları ve gözlemleri üzerinden olmuş olacak arkadaşlar. Kişiden kişiye, hikayeden hikayeye oldukça değişiklik elbette gösterebilir. Bunun üzerinde merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa lütfen yorumlarda belirtin. Macaristan üzerinde olabilir, başka ülkelerle ilgili olabilir, Avrupa'ya dair olabilir. Merak ettiğiniz herhangi bir konu olabilir. Benim yanıt verebileceğimi düşündüğünüz. Onlara da daha sonraki videolarda belki değinmiş olurum. Şimdi hep beraber başlıklara geçelim. Evet, tabii ki başka ülkeye gittiğimiz zaman, başka bir şehre gittiğimiz zaman birçok paylaşımlarda da bulunuyoruz. Sosyal medyadan paylaşımda bulunuyoruz vesaire. İlk başlığım göründüğü gibi mi gerçek hayat? Ben şuna çok fazla inanıyorum. Kimse dışarıdan kişilerin gerçekte neler hissettiğini bilemez. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Davulun sesi her zaman gerçekten uzaktan hoş gelir. Ve bir kişiyle ilgili dışarıdaki gözlemlerimizden hareketle o kişinin hayatına dair bir genel değil de yani doğruları bilmek çok doğru değil. Ne demek istiyorum? Aslında şu bir cümle vardı ama unuttum. Kimse kişilerin ne hissettiğini, ne yaşadığını bilemez. Aslında bunu söylemek istiyordum. Her birimiz gündelik hayat içerisinde duygu durumu olarak düşüyoruz, kalkıyoruz, üzülüyoruz, çok heyecanlanıyoruz, çok seviniyoruz, ağlıyoruz, kahkaha atıyoruz, paylaşım yapıyoruz. Hepsini günlük hayatta normal bir insan yaşamı içerisinde bu duyguların hepsi bizler için var. Herhangi birisi diğer için kötü bir duygu, iyi bir duygu diye ayıklayamayız. Bu duyguların hepsine bence ihtiyaç duyuyoruz zaman zaman. Ve sosyal medyada paylaşımlarımızda da genelde elbette heyecanlandığımız, mutlu olduğumuz, kahkaha attığımız, güldüğümüz, sevindiğimiz, anılarımızda kalmasını istediğimiz anları paylaşıyoruz. Bu benim için de geçerli. Birçok sosyal medyada takip ettiğiniz kişiler için de geçerli. Çünkü sizi takip eden kişilere siz onları paylaşmak istiyorsunuz. Hani iyilik paylaştıkça çoğalır. Kötülükler de aynı şekilde, umutsuzluklar da aynı şekilde. Dolayısıyla da göründüğü gibi mi gerçek hayat kısmı çoğunlukla öyle değil. Bu benim için de geçerli. Neden? Çünkü yani hani ben genelde şunu çok görüyorum. Avrupa'da yaşamayla ilgili özelinde konuşmak gerekirse Avrupa'da yaşamaya dair çok büyük güzellemeler,
Özellikle tabii algoritmalar farklı ama daha böyle genç yaş gruplarda, lise, üniversite başlangıçlarında çok fazla şey vardı bir ara. Kaydırıyorsunuz, biri çıkıyor. Almanya'ya iltica ettim, hayatım güzelleşti. Kaldırıyorsun, Amerika'ya iltica ettim, green card'ımı aldım ya da bir şeyler bir şeyler. Hani ne oluyoruz? Hani kimse bir ülkeye gittiğiniz zaman, hele de yani iltica ettim, yok işte şunu yaptım, Avrupa'ya adım attım, kaçak yollarla gittim. Yani bunların güzellemesini görüyor olmak özellikle genç arkadaşlarımız açısından çok zaman zaman karşılık bulabiliyor, bunu görüyorum. Yani işte önümüze bayram. Bu videoyu Cuma günü tam dün çekiyorum, yani böyle Arefe günü çekiyorum. Yarın birçok ziyarette bulunmuş olacağız ve genç arkadaşlardan eminim ki yine benzer sorular almış olacağım. Ve buradaki en şaşırdığım ve bir yandan da üzüldüğüm konu şu. Bu soruları soran kişiler, yani bu Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da, başka ülkelerde yaşamayı hayal eden, çalışmayı hayal eden ve orada hiçbir sorun yokmuş gibi düşünen kişilerin daha öncesinde hiçbir şekilde Türkiye sınırları dışarısına çıkmamış olmaları. Yani bir turist olarak dahi başka bir ülkede tabelalarda başka dillerin olduğu, davranış biçimlerinin farklılaştığı, herhangi bir markette dilediğin herhangi bir şeyi çok kolay bir şekilde bulamadığın ya da yemek için bir restorana gittiğin zaman menüden anlayamadığın, hangi lezzeti yiyeceğini bilmediğin, öyle bir deneyimi turist olarak bile yaşamamış arkadaşların böyle hayaller kurmaları ve Avrupa'yı veya başka bir ülkeyi zihinlerinde çok farklı bir yere koymalarına şahsen üzülüyorum ve bunu ben uzun zamandır da dert ediniyorum. Buradan hareketle aslında şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçlerde uzun zamandır yapmayı planladığım, çok fazla sağ olsun çevremde yabancı arkadaşlar var, farklı ülkeden arkadaşlar var. Onlarla bir araya geldiğimiz zaman ülkelerimizin sorunlarını konuşuyoruz, ülkelerimizin olumlu taraflarını konuşuyoruz. Ve şunu söyleyebilirim bu videoda çok kısaca. Her ülkenin gerçekten kendi içerisinde çok büyük problemleri var. Burada problem yarışmaya çok gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Seviyelerimiz farklı olabilir. Ama önümüzdeki süreçlerde yorumlarda lütfen bununla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Hatta ülke adı da belirtebilirsiniz. Ülkeden arkadaşlarla, örnek veriyorum, Almanya'dan, Yunanistan'dan, Fransa'dan, farklı ülkeden arkadaşlarla bir araya gelerek o ülkede bir genç olarak kendi geleceğini nasıl görüyor, kendi ülkesini nasıl görüyor, kendi işte son 10 yılda üniversitedeki hayatıyla çalışma hayatı arasındaki bu geçen süreçte nasıl değişimler oldu, en büyük o ülkede ona göre en büyük problemler nelerdir, en güzel yanlar nelerdir, birazcık bunları ülke bazlı irdelemek istiyoruz. Ve bu video ile beraber de başka ülkelerde genelde olumlu güzel şeyleri duyan genç arkadaşlar veya yetişkin arkadaşlar, daha yaşı geçmiş arkadaşlar da bu vesileyle hem genel kültür açısından bazı veriler almış olsunlar, hem de oradaki realiteyi, oradaki oranın vatandaşı kişilerden duymuş olsunlar. Çünkü burada benim Macaristan'a 3 aylık, 3 yıllık giden bir yabancı kişi olarak, göçmen olarak bakış açımla orada doğmuş büyümüş, oranın bütün haberlerini takip eden, olan herhangi bir politik durumdan veya sosyolojik herhangi bir gelişmeden bizzat etkilenen, geleceğine dair kurguları düşünen, iş arayan, iş bulmaya çalışan, o eğitim sisteminde okumuş kişilerden duymak çok daha güzel olacaktır. Bunu böyle birazcık geniş açmış oldum. Dediğim gibi bu video biraz böyle paylaşım videosu. Ama yorumlarınızda lütfen bu konuyla ilgili daha farklı öneriniz varsa da belirtirseniz çok sevinirim. Dolayısıyla birinci başlık göründüğü gibi değil bence. Ee, Sorularıma birazcık yazmıştım. Bir yandan ekrandan ona bakıyorum. Ama arkadaşlar şunu söyleyeceğim. İlk başta dediğim bütün her şeyi burada geride bırakıyorsunuz. Bütün deneyimlerinizi bir bavula sığdırıp eşyalarınız bile hepsini alamıyorsunuz. Şu an böyle eşyalarıma bakıyorum. Hepsini alamıyorsunuz. Ve gidiyorsunuz. Çok sevdiğiniz yastığınızı yanınıza götüremeyebilirsiniz. Çok sevdiğiniz biblolar var. Bakın arkamdaki magnetler. Bunlar benim gerçekten odamda en çok kıymet verdiğim şeyler. Çünkü anıları var. Her birinin bir anısı var. Dolayısıyla onları da götüremiyorsunuz gibi bir sürü şey var. Ve gittiğiniz zaman kimse size "Oo Nihat, hoş geldin. Bu senin evinin anahtarı. Bu da arabanın anahtarı. 5.000 euro da maaş veriyoruz sana. Yaşadığın kadar özgürce, dilediğince. Ha, eğer olur da sıkışırsan, genç adamsın. Bize her zaman yazabilirsin. Biz sana bir 5.000 euro daha ay içerisinde göndeririz." Gibi bir senaryo elbette yok arkadaşlar. Özellikle son yıllarda, yani yıllar geçtikçe, son birkaç yılda tüm dünyada, belki Covid-19'dan itibaren Türkiye'de de bunu fazlasıyla hissettiğimiz ekonomik bir krizden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu kriz sadece Türkiye'de değil, bütün dünyayı etkiledi. Seviyeleri farklı olabilir elbette. İşsizlik gerçekten had safhaya yükseliyor. Avrupa'daki bütün gençler, Avrupa'daki bütün kuruluşlar, devletler
bununla ilgili çalışmalar yapmaya gayret ediyorlar. Yine bazı medya kuruluşları bunu saklıyor ama normalde istatistikler çok farklı şeyler söylüyor diyor uzmanlar gibi gibi. Dolayısıyla şu anki aşamada Avrupa'ya gittiğimiz zaman evet oradan sosyal medyada bir tane haftada 2 gün 3 gün farklı bir yapıyı paylaşmak, bir eğlence ortamından bir video paylaşmak oraya giden kişilerin muhteşem hayatı olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ha, her giden kişinin böyle çok kötü hayatı var mı diyorum. Hayır. Ama oh ya, yani bu mesajları ben de çok aldım. Hayat sana güzel. Oh valla sen kurtuldun gibi şeyleri ben çok gerçekçi, sürdürebilir görmüyorum arkadaşlar. Yani benim kendi bakış açım bu video dediğim gibi tamamen kendi düşüncelerimi paylaşmak, böyle içimi dökmek, sizlerle zaman zaman gelen sosyal medyadan gelen sorular üzerinden de böyle bir paylaşımda bulunmak istedim. Dolayısıyla e, gittiğiniz her yerde şu anda hiç fark etmez, eğitim seviyeniz de fark etmez. Siz yabancısınız arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yani Türkiye'den de yola çıkın. Bizim Türkiye'de yani son 10 yıldır farklı işte göçmenlikle ilgili, mültecilikle ilgili, geçici koruma statüsüyle ilgili kavramları yeni yeni duyuyoruz aslında. Bizim ülkemiz açısından çok yeni. Ama Avrupa'da bu çok yaygın. Dolayısıyla da zaten tüm Avrupa genelini söyleyebilirim, dünya genelini söyleyebilirim. Politik olarak baktığımızda devlet liderlerinin, başkanların, başbakanların daha artık milliyetçi, sağ taraftan kişiler olduklarını görüyoruz. Bu kişileri kimler oraya getiriyor? Vatandaşlar getiriyor. Dolayısıyla aslında bu düşüncenin, sisteminin vatandaşlar tarafında bir karşılığı var ki insanlar da gerçekten demek ki daha fazla milliyetçi olmaya başlıyorlar. Ee, Önümüzdeki süreçler karışık, oralara çok girmeyeceğim. Her ülkenin kendine göre farklı bir beklentisi var, farklı kaygıları var. Bunların vatandaşlara yansımaları çok farklı oluyor. Türkiye için de aynı şey geçerli. Avrupa için de geçerli, Rusya için de geçerli, Ukrayna için de geçerli. Dolayısıyla da gittiğiniz ülkelerde evet size ihtiyaçlar olabilir, iş gücü anlamında, bilgi anlamında ama o ülkenin dilini muhteşem konuşmadığınız için ilk anda hemen nerelisin sorusu geliyor. Eğer o ülkenin dilini hiç konuşamıyorsunuz zaten direkt yabancısınız. Çoğu yerde özellikle mesela Budapeşte örneğinden verebilirim. Budapeşte'de çok fazla yabancı insan var ve gerçekten çok uluslararası bir şehir. İngilizce konuşmak hani çok kolay başka ülkeden insanlar bulabiliyorsunuz. Ve bu da oradaki insanlarda artık illallah ettirmiş, bıkkınlık getirmiş. Dolayısıyla İngilizce konuştuğunuz anda bazı insanların tepkisiyle karşılaşabiliyorsunuz. Hani yeter artık. Neden herkes yabancı? Nerede bu Macarlar gibi bir yaklaşım olabiliyor bazı insanlarda. Veya Fransa'da yaşadım. Fransa'da ise tamamen zaten yabancılara karşı daha böyle ne derler? Kendi dillerini Fransızca konuşsanız dahi mükemmel konuşmadığınız takdirde, mükemmel konuşsanız dahi Fransız olmadığınız takdirde bazen bu tür ayrımcılık diyebileceğim durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu sadece benim deneyimlerimden Fransa ve Macaristan, Amerika için de aynı şeyleri yaşadığım zaman zaman onlardan da bahsedebilirim. Dolayısıyla da şunu söylemeye çalışıyorum. Yabancı olmak o ülkede sizin bir takım imkanları, kısıtlı erişiminiz olması anlamına geliyor arkadaşlar. Bu çok doğal. Yani belki bu yasal olarak sizi diğer insanlarla eşit seviyede tutuyor olabilir birçok başlıkta. Sokağa çıktığınız zaman sizin başınıza bir şey geldiği takdirde siz de aynı haklara sahipsiniz gibi gibi. Ama toplum nezdinde siz o insanlarla beraber yaşadığınız için o toplumda bunu farklı başlıklarda hissedebiliyorsunuz. Kimse size bir şey demese dahi örnek veriyorum. Gidiyorsunuz tren birden duruyor. Herkes panik halinde bir anons yapılıyor ama o ülkenin dilini bilmiyorsunuz. O bile size sen yabancısın diyor arkadaşlar. Bu kötü bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Dolayısıyla sadece arka tarafta hani bunlar dışarıdan bakıldığı zaman fotoğraflardan, videolardan görülemeyecek. Ama ülke adım attığınız anda havalimanından şehir merkezine giderken bile o ülkenin toplu taşıma sistemi nedir? Bileti nasıl alacağım? Anlamıyorum o makineyi. İnsanlara soru soruyorum, kimse bana yardımcı olmuyor. Yani ilk andan itibaren hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ilk başta dediğim gibi bütün bildiklerimizi, deneyimlerimizi geride bırakıp yeni ülkeye adım atmak, bu sistemlere alışma süreci cesaret gerektirdiği için bütün bu yenilikler bizlere çok 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 büyük bir öğrenme ve gelişim alanı da açmış oluyor. Benim en çok sevdiğim, en çok hoşuma giden hem kendimde hem çevremdeki arkadaşlarda yani benzer süreçlerden geçmiş arkadaşlarda görmüş olduğum, gözlemlemiş olduğum en büyük gelişim burası arkadaşlar. Ve bence bu çok kıymetli. Bunu kendi yaşadığımız yerde, kendi yaşadığımız evde, kendi yaşadığımız şehirde yapamıyoruz. İstanbul'da doğup büyümüş bir kişi örneğinden gidelim. Trabzon'a gidip
Orada üniversite okurken bile birçok farklılıkla karşılaşıyor değil mi? Oradaki kültürle karşılaşıyor. Örnek veriyorum işte yurt bulmaya çalışıyor, kira vermeye çalışıyor. Sokağa çıktığı zaman farklı bir insan görüyor. Hamsi görüyor, hamsi yiyor ama İstanbul'da bunu görmüyor gibi birçok şey varken tamamen farklı bir ülkeye geçtiğimiz zaman durumlar daha da farklı bir boyuta geliyor. Ve bunların hepsi bizleri çok farklı başlıklarda geliştiriyor, öğretiyor. Şimdi burayı toparlamak istiyorum. Evet, hiçbir şey değil ama her şey göründüğü gibi pür, harika, muazzam değil arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi kişiden kişiye göre değişir. Bu anlattıklarım ben olumsuz, kötü bir şey olarak kesinlikle söylemiyorum. Dediğim gibi hepsini öğrenme, kendimi geliştirme, farklı bakış açıları kazanma yöntemi, imkanı olarak görüyorum. Ama bunlar genelde gözükmediği için de böyle bahsetmek istedim arkadaşlar. Şimdi eee, beklenmedik kısımlara geldik. Hani tahmin edilmeyen kısmına geldiğimiz zamanlarda ev bulmak. Arkadaşlar İstanbul'da, Türkiye'de daha doğrusu İstanbul diyorum ama Türkiye'de ev bulmak istiyorum. Ne yapıyorum? Hemen bir sarı sayfaya giriyorum, yazıyorum, konuşuyorum. Çünkü Türkçe konuşabiliyorum. Çünkü orada yazan bilgilerin ne olduğunu biliyorum. Orada işte Kağıthane'de bilmem ne mahallesi dediği zaman Kağıthane şöyle bir yer gibi bulabiliyorum. Eş dostum hemen o mahalleyi sorabiliyorum. Her neyse yani biliyorum. En kötü emlakçıyı hemen arıyorum, konuşabiliyorum. Ama şimdi oraya gittiniz. Ben nereden ev bulacağım? Buranın sitesi nedir? Bunu bilmiyorsunuz bir kere. Dolayısıyla önce oranın bir sitesini bulmaya çalışıyorsunuz. Sitesini bulunuz, dil farklı. Eğer İngilizce kullanılmayan bir ülkedeyseniz bazen bu da çok zorluk olabiliyor. Dolayısıyla çevirisini yapamıyorsunuz. Tam çeviri yaptığınız zaman tam karşılık olmayabiliyor gibi. Dolayısıyla orada ev bulmaya çalışıyorsunuz. Şehri bilmiyorsunuz. Kağıthane soru işareti. Beşinci bölge diyor. Üçüncü bölge diyor. Nedir? Nereler güvenliklidir? Nerenin artı eksi var? Neresi daha pahalı? Neresi daha ucuz? Bunları böyle hep sürekli Allah'tan şimdi yapay zeka var. ChatGPT var. Ona sorarak böyle arkadaş gibi fikir edinebiliyoruz. Hadi oradan bir şeyler bulduk. Emlakçıyla iletişime geçeceğim. Dil bariyeri. Acaba İngilizce konuşabiliyor mu? Ben Macarca konuşamıyorum. Ben Fransızca konuşamıyorum. O da Türkçe konuşamıyor büyük ihtimalle. İngilizce bilmiyorsa burada bir iletişim sorunu yaşanabiliyor. Kendinizi onun yerine koyun. Birisi de mesaj atıyor ve İngilizce yazıyor. Dolayısıyla ben buna uğraşamam deyip bırakabiliyorsunuz. Veya Macaristan'da ev bulma sürecinde 4-5 tane çok güzel bulmuş olduğum, böyle yükselmiş olduğum evlerle ilgili mesaj attığım zaman aldığım cevap şu oldu. Macar dışında herhangi bir kişiye ev kiralamak istemiyoruz gibi. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yani bu tahmin edilemiyor. Ne güzel gittim ev buldum. Öyle olmuyor arkadaşlar. Burası var. Onun dışında yani dediğim gibi havalimanından itibaren başlıyor aslında bazı zorluklar. Hani nasıl gideceğim, ne olacak? Bu bahsettiğim şeyler büyük zorluklar, aşılamayacak zorluklar kesinlikle değil arkadaşlar. Bu bütün Avrupa'da yaşamla ilgili çekmek istediğim farklı farklı başlıklar var. Onun 101 giriş videosu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Hiç bu süreçlere girmemiş kişiler için ama yurt dışında yaşamayı merak eden arkadaşlar için buradan itibaren çok detay yerlerden aktarmaya çalışıyorum aslında. Birazcık da size aktarırken hazırladığım bir metin yok. Zihnimden o süreci düşünerek yani havalimanından başlıyorum aslında. Daha havalimanındayız. Daha sürece çok giremedik. Ev bakıyoruz vesaire. Oralardayız. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ama ne oluyor? İşte emlakçıyla konuşup yüzde ev bakmaya gittiğiniz zaman oradaki sistemi öğreniyorsunuz. Oradaki kontrat sistemi daha farklı. Örnek veriyorum Macaristan örneğinden yola çıkıyorum. Her zaman bütün resmi işlerde baba adı ve soyadı kullanılmıyor. Sadece anne adı ve soyadı kullanılıyor. Türkiye'de ise her zaman bir baba adı sorulur. Böyle bütün resmi belgelerde. Orada yalnızca anne adı ve soyadıyla ilgili işlem yapılıyor. Ev buluyorsunuz, ev tutuyorsunuz. Ev tutarken yanınıza 2 tane şahit götürmeniz gerekiyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Hani şahit olarak geçiyorlar. Veya oradaki sistem, mesela Türkiye'deki sistem çoğunlukla kiracıyı koruyan bir sistemken Macaristan'daki sistem tamamen ev sahibini koruyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın ev sahibi her zaman hukuk açısından çok daha avantajlı durumda gibi bir sürü şey var. Bunları işte mesela aktarabiliyorum. Çünkü neden? İlk başlarda zorlandım bunları anlarken ama sonrasında bunu da kendi zihnime katmış oldum. Farklı bir deneyim ve gelişim alanı olmuş oldu benim için. Bakıyorum çok basit şeyler yine. Evimizi bulduk bilmem ne. Arkadaşlar bakın bir örnek veriyorum. O evimdeki yemek masam açılıp katlanabilen bir masaydı. Ve ben onu açıp çalışma masası olarak kullanıyordum. Çünkü ilk başlarda masam yoktu. Ve bir temizlik yaparken ayağını açmayı unuttum ve masam düştü. Ve 2 tane menteşesi var. Bir menteşesi kırıldı. Dolayısıyla o menteşe olmadan ben masayı açarak kullanmamaya başladım ve masayı yarım olarak kullanmaya başladım. Ne oldu? Menteşe aramam lazım. Menteşe bulmam lazım. Ve menteşeyi nasıl bulacağım? Kendi
Arkadaşlar tekim ben orada. Yani hani ya işteki arkadaşlar var vesaire ama böyle hani hafta sonu menteşem kırıldı. Nereden menteşe bularım gibi bir soru sormuyorsun tabii ki. Ne yapıyorsun? Önce ben internette e, menteşenin İngilizcesini de bilmiyordum. İngilizcesine bakıyorum. Macarcasına bakıyorum. Menteşe nerede satılır? Nalbur'da satılır. Nalbur yazıyorum. En yakın nalburlar neredeymiş gibi. Nalbur'un ne olduğunu bulmaya çalışıyorum bir kere. Oradan bir anlamaya çalışıyorum. Belki aslında evimin hemen yanında bilmiyorum. Her zaman önünden geçtiğim şey onu da bilmiyorum. Çünkü Türkiye'deki gibi sokaklara her şeyi koymuyorlar. Küçük bir tabela olur. O tabelada dişçi de oradadır. Tuhafiye de oradadır. Nalbur da oradadır. Oradan bulursun. Yani adres üzerinden genelde gidilir. Burada yolda giderken tabelalar, ışıklar ki benim hiç sevmediğim şeydir. LED'ler, çirkin çirkin, birisi kırmızı, birisi sarı böyle uyumsuz şeyler. Orada daha düzen olduğu için belli bir ölçü üzerinden çıkamıyorlar. Yani atıyorum işte 30'a 30 tabela koyacaksın diyor. Beyaz olacak diyor. O tabelada diş hekimi de yazabilir. E, Nalbur'da yazabilir. Ama o ülkenin dilini bilmiyorsanız bunu siz anlayamıyorsunuz tabii ki. Daha sonrasında Nalbur'a gittim. Ve hani menteşem kırık ama elime alamıyordum. Sadece fotoğraf çektim. Nalbur'a gittiğiniz zaman işte fotoğrafı gösteriyorsunuz. Hiç Macarcam yok arkadaşlar benim. Şu an çok küçük bir şeyler öğrendim. İngilizce konuşmuyor karşıdaki kişi. Hemen Translate üzerinden merhabalar bilmem ne bilmem ne yazıyorsunuz. O sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ona veriyorsunuz. Yani çok basit bir menteşe alacağım. Menteşe yokmuş. Peki menteşe nerede bulacağım? Bulamıyorum. Bauhaus gibi bir yer var çok büyük. Oraya gittim. Orada gezindim. Orada yine sormaya çalıştım. Menteşe orada da yok arkadaşlar. Ve en ufak bir menteşeyi ben Budapeşte de 2-3 gün ayırdım. Toplamda 5-6 yere gittim ve bulamadım. İnternetten sipariş vermem gerekiyordu. Türkiye'ye geleceğim için vermedim ve menteşemi ben Türkiye'den alıp Macaristan'a Budapeşte'ye götüreceğim. Bu çok basit bir örnek. Veya banka işlemine geçelim. Banka açacağız. Bu zaten ayrı bir olay. Yani Fransa'daki sistem, bürokratik sistem. Hala mektupla arkadaşlar. Banka şifrenizi değişmek istiyorsanız nasıl değişiyorsunuz Türkiye'de? Açıyorsunuz uygulamayı, mobil uygulamayı. Şifremi değiştireceğim diyorsunuz. Ya da ATM'ye gidiyorsunuz. ATM'den değişeceğim diyorsunuz. Mesela Fransa'da nasıldı? 2 yıl öncesinden bahsediyorum. Fransa'da şifrenizi değiştirmek için mail atıyorsunuz. Mail attığınız yerden size bir şifre geliyor. Böyle bir kod. O kodla beraber mektup gönderiyorsunuz. Mektupla beraber size daha sonrasında bir zarf geliyor. O zarfı açıyorsunuz. O zarfı karşı tarafa bildiriyorsunuz. Diyorsun ki bakın evet bu zarfın kodunu ben aldım güvenlik anlamında. Ondan sonrası bir şifre geliyor. O şifre beraber ATM'ye gidiyorsunuz ve şifrenizi giriyorsunuz. Peki şifrenizi değişebilir misiniz? Hayır. Şifrenizi değiştirmek için tekrar bankaya mektup yazmanız lazım gibi 2023 yılından bahsediyorum o zaman için. Böyle bir sistem vardı ve hala da öyle. Çünkü her şey kağıtla olmak zorunda. Her zaman bir mektup, her zaman bir o şey kutuları, postboxları, posta kutuları sürekli dolu arkadaşlar. Her zaman bir mektup gelir. Bankadan, devletten, oradan, buradan. Bizim gibi bu kadar dijital değiller arkadaşlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Kağıda önem veriyorlar. Dolayısıyla hani bir bankaya gitmek, bir markete gitmek. Arkadaşlar markete gidiyorsunuz. Bir ürün alacaksınız. Ürüne evet görsellerine bakıyorsunuz ama alışmadığınız bir reyon tipi, alışmadığınız markalar, alışmadığınız ambalaj tasarımları bunların hepsi ilk başta sizin için küçük zorluklar ama bu zorlukları ben hep oyuna çeviriyordum. Küçük oyunlar nasıl bakıyorsanız, nasıl anlam yüklüyorsanız o hale gelebiliyor arkadaşlar. Bakıyorum burada ne vardı? Daha öncesinde paylaşmış olduğum gibi aile hekimine gitmem lazım. Aile hekimini ben nasıl bulacağım? Şu anda size soruyorum. Oturuyorsunuz. Yani e-devlet gibi bir sisteminiz yok. Ve ben doktora gideceğim. Başka bir ülkedesiniz. Hemen internetten nasıl gidebilirim? Aile hekimi. Aile hekimi ben hangi aile hekimine bağlıyım? Bunu nerede bulabilirim? Sisteme bakıyorsunuz. Sistemde belli liste var. Adresinizi görüyorsunuz. O adresten doktoru buluyorsunuz. Acaba o doktor mu gerçekten? Neredeymiş diye bakıyorsunuz. Kalkıyorsunuz gidiyorsunuz. Gittim. Birkaç kez geri döndürüldüm. Çünkü İngilizce bilmiyorlardı ve çok olumsuz bir tutumları vardı. Kendi doktorum tatildeymiş. Tekrar geldim. Başkası dedi ki bana tekrar gel git gibi bir sürü şey arkadaşlar. En büyük şansım aile hekimin İngilizce biliyor olması ve çok yardımcı olması. Yani Türkiye'de çok basit bir tıkla bir telefon üzerinden yapabileceğimiz şeyleri orada belki 1 saat, 1,5 saat, 2 saat araştırma yaparak, sorarak yapmamız gerekebiliyor arkadaşlar. Bu çok doğal bir durum. Türkiye'ye gelen yabancı arkadaşlarımızın da gerçekten mesela Türkiye'de oturumla ilgili bir başvuru süreci var. Ben hayatımda daha önce bunu deneyimlemedim. Çünkü Türkiye'de oturum alma ile ilgili bir sürece hiç girmedim nihat olarak yani buranın vatandaşı olarak. Ama orada da benzer süreçler var. Yani hani bu başka bir ülkelerin olumsuz, kötü anlamda olan bir şeyinden bahsetmiyorum. Herhangi bir ülkeye gittiğiniz takdirde Amerika'nın Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'den Amerika'ya gitmesi aynı başka bir sistem. Ve o sisteme siz
uyum sağlamak zorundasınız. O sistemin gerekliliğini yapmak durumundasınız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bundan şikayetçi olur. Pof poflanır. Pof poflanmak Pof poflanmak değil. Oflanır mı? Puflanır. Neyse. Oflanır, puflanır, şikayetçi olur. Niye bu böyle? Niye bu böyle demenin de çok bir mantığı yok arkadaşlar. Çünkü bu böyle. Yani oranın kuralı bu. Oranın kuralına göre hareket etmemiz lazım. Eğer başka bir ülkeye göç ediyorsak gerçekten bu konuda sağlam bir psikolojimiz olması lazım arkadaşlar. Eşimizi, dostumuzu göremiyoruz. Bir çay yapıyorum. O çaya arkadaşımı davet edemiyorum. Arkadaşıma gidemiyorum. Bir sürü şey var. Özellikle de ilk başta gittiğimiz zaman o ilk baştaki süreç belki çok hareketli geçiyor olabilir. İşte bu bankalar, sistemler, işte birkaç fotoğraflar, yeni evim var, yeni eve alışma süreçleri. Sokağa çıkıyorsunuz, yeni bir sokak. Tramvaya biniyorsunuz, yeni bir tramvay. Ulaşım kartınızı alıyorsunuz, yeni bir ulaşım kartı. Her şey yeni. Dolayısıyla da bu yenilikler içerisinde o keyifli süreçlerde zaman çok daha hızlı ve hareketli, çok bu pürüzlere dikkat çekmeyecek şekilde geçebiliyor. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra işte 3 aydan sonrasında artık orada alışmışsınız. İşiniz belli, gittiğiniz yer belli, alışveriş yaptığınız market belli vesaire. Yavaş yavaş eşinizi, dostunuzu aramaya başlıyorsunuz. Çünkü artık hani onlar bir ihtiyaç olmaya başlıyor. Dolayısıyla bunların tamamında e, başka bir ülkeye gittiğimizi bilincinde olarak, bu tür zorluklarla karşılaşacağımızı bilincinde olarak hareket etmek çok kıymetli arkadaşlar. Ama bu zorlukları tekrar altını çiziyorum. Hiçbir şekilde ben olumsuz olarak görmüyorum. Aslında bu tür konfor alanımızı terk edip yeni alanlarda kendimizi geliştirebileceğimiz, kendimizi öğretebileceğimiz, çok farklı bakış açısı kazanabileceğimiz bu süreçlerle karşılaşırken nihat olarak yeni bir şeyle karşılaştım. Bunu ben nasıl aşıyorum deyip kendi aslında yeni çözüm yolları üretebileceğimiz, krizler yaşadığımız zaman krizleri aşabileceğimiz bir sürü artısı olan çok öğretici bir süreç olarak görüyorum. Öğreticiyi, gelişimin çok fazla kullandım. Bilinçli olarak kullanıyorum. Dolayısıyla da çünkü hep olumsuz olumsuz konuştum ama bu olumsuzlukları ben bu şekilde görmüyorum. Bunları küçük engeller, zorluklar olarak görüyorum. Bu da bu sürecin çok doğal bir parçası. Evet, biraz fazla konuştum. Ve bu videomda ilk başta Avrupa'ya göç etmek nasıl oluyor? Karşılaştığımız küçük zorluklar neler olabiliyor? Ve bütün bunlara nasıl bakarsak bu zorlukları çok daha keyifli bir oyun haline getirebiliriz. Nacizane olarak benim yaptığımı, benim bakış açımı sizlere aktarmak istedim. Ve aslında bir yandan da videonun başına bahsettiğim gibi böyle bir seriye başlamak istiyorum. Tamamen kendi deneyimlerimden, gördüklerimden, Avrupa'daki olumlu süreçler, Avrupa'dan Türkiye'ye baktığımız zaman gördüklerim, dünyada neler oluyor çok yakından takip ettiğim için, özellikle her gün çok farklı ülkelerdeki kurumlarla çalıştığım için, iş arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerden dolayı onları da bu sürece dahil ederek, onların görüşlerini bizzat kendilerinden dinleyebileceğiniz şekilde bir seriye de başlamak istediğim için böyle bir İstanbul'dan video yapıp sizlere seslenmek istedim. Ve bu haftayı da bu şekilde boş geçirmek istemedim arkadaşlar. Bu videoyu izlerken Kurban Bayramı'nın ikinci gününde olmuş olacaksınız. Dolayısıyla sizlerin Kurban Bayramı'nı çok içten dileklerimle kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu, huzurlu olun. Bu videomu yurt dışında izleyen arkadaşlarım varsa da sizler de umarım en yakın zamanda bir sonraki bayramda ya da ondan öncesinde sevdiklerinizle yan yana, kol kola sarılıp hasret giderebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün yorumlarınızı gerçekten duymak çok isterim. Videoda veya bundan sonraki videolarda kanalda görmek istediğiniz tüm içeriklere dair de lütfen önerilerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyiniz. Çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.